Merhaba değerli dinleyenlerim. Bugün 31 Mart günlerden Perşembe. Sizlere geçen yayınımda ben Doktor Hüseyin Enginsoy no touch lazer ile ilgili bir bilgi aktarımı yapmıştım. Bugün ise no touch lazer yöntemi hangi hastalara uygulanabilir? Bu konuda sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Özellikle göz yapısı uygun olan miyop, hipermetrop ve astigmatlara uygulanabilir. Yani uzak ve yakın görme sorunu olan hastalar bu tedavi için aday olabilir. Daha önce katarak ameliyatı olmuş kişilerde, retina yırtık ve yırtığa meyilli hastalarda göz yapıları uygun olmak koşulu ile uygulanabilen bir yöntemdir. Son olarak özellikle korneası ince olan ve kornea yüzeyi normalden daha dik olan olgularda no touch lazer tedavisi uygulanabilmektedir. Bu da önemli bir artısıdır. No touch lazerin diğer lazer tedavi yöntemlerine göre. Peki bu lazer ameliyatı, no touch lazer ameliyatı ya da göz lazer ameliyatı uygulaması nasıl yapılıyor? Biraz da bu konuda konuşalım. No touch lazer tedavisi işlemine göze anestezik damla damlatılmasıyla başlanır ve uygulama sırasında herhangi bir ağrı hissetmez. Tedavi sırasında göze herhangi bir cihaz teması olmaz. Lazer cihazından çıkan ışınlarla göze doğru tedavi yapılır. Hastanın tek yapması gereken lazer cihazında çıkan yeşil ışığa bakmasıdır. 50 saniye gibi kısa bir sürede her iki göz içinde aynı seansta işlem yapılarak tamamlanmaktadır. No touch lazer işlemi sonrası iyileşme süreci nasıldır? Biraz da bu konudan bahsedelim. Özellikle tedaviden sonra gözlerin kapatılması gerekmez. Bu hastalara büyük bir avantaj sunmaktadır. Hasta her iki gözünü de açık tutarak evine gidebilir. Bu süreçte hastanın gözünü koruması için hastaya ultraviyole koruyucu gözlük verilmektedir. Hasta eve gittikten sonra 36 saat süreyle gözlerde batma, yanma, ışıktan rahatsız olma ve televizyondaki küçük yazıları bulanık görme türü yakınmalar gelişir. Hastaya reçete edilecek ilaçlarla bu sürecin daha da konforlu geçirilmesi amaçlanmaktadır. Hasta ilk 3 gün evinde geçirdikten sonra 4. gün kontrole gelmektedir. Tedaviden sonraki 4. günde hasta bilgisayarda çalışma ve 7. gün sonunda otomobil kullanıma türü işleri yapmaya başlayabilir. İyileşme süreci ilerledikçe hastanın sağlıklı görme deneyiminde de artış olacaktır. Bu süreç yaklaşık olarak bir ayı bulabilmektedir. Hastanın no touch lazer uygulamasından sonra göz numarasında herhangi bir artış gerçekleşmez. Yani kontak lens ve gözlük kullanımı gibi durumlar söz konusu değildir. Peki bu uygulama sonrası nelere dikkat etmemiz gerekir ya da dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Yaklaşık bir hafta boyunca göz suya temas edilmemelidir. İşlem sonrasında doktorunuzun belirttiği süre boyunca reçete edilen göz damlalarının kullanımına dikkat edilmelidir. Ultraviyole ışıktan mümkün olduğunca gözlerin korunması konusunda hassas davranılmalı
ve gün ışığının keskin olduğu saatlerde güneş gözlüğü kullanılmasına özen gösterilmelidir. Ameliyattan hemen sonra araç sürülmemelidir. İyileşme sürecinin sağlıklı ve ilerlemesi bakımından belirli bir süre için dinlendirmeli ve yorucu işlerden mutlaka kaçınılmalıdır. Gece görüş problemlerinde nasıl bir uygulama yapılır? Halk arasında kartal gözü olarak bilinen Wavefront uygulamasında göz içindeki ışık saçmaları ve sapmaları ölçülür ve lazer tedavisi buna göre ayarlanır. Bu sapmalar Wavefront tekniğiyle düzeltildiğinde kişinin kendi göz yapısına uygun tedavi gerçekleşmiş olur. Peki neden No Touch lazeri tercih etmemiz gerekir? Bu tedavide göze cihaz teması olmadan gerçekleşir. En büyük avantajımız da budur. Her iki gözde aynı seansta tedavi yapılabilir. Tedavi sonrası gözler kapatılmaz. İnce kornealı hastalara uygulanabilir. Diğer lazer tedavi yöntemlerinde korneası 500 mikronun altında olan hastalara uygulanması mümkün değildi. Miyopi, hipermetrop ve astigmatlarda uygulanabilir. Gözden herhangi bir tabaka kaldırılması gerekmez. Herhangi bir kesi olmadığından göz kuruluğu ihtimali işlem sonrası minimum düzeydedir. Göz kuruluğunun olmaması da bize büyük bir avantaj sağlamaktadır. Yine hastanın göz yapısına göre yüksek numaralara uygulanabilmektedir. Diğer lazerlerde çok yüksek numaralara lazer uygulamamız söz konusu değildir. Evet, No Touch lazer ile sizlere bugün yine biraz bilgi vermeye çalıştım. Beni sabrınızdan dolayı ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ramazan bayramınızı şimdiden herkesin kutlamak istiyorum ve herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sevgiyle, sağlıkla, iyilikle kalınız diyorum. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.